Nefis Yemek Tarifleri Mutfağından herkese merhabalar. Bugün evde hamburger yapmak isteyenler için çok pratik bir alternatifle karşınızdayım. Smash burger hazırlayacağım. Hem çok kolay hem çok lezzetli bir burger tarifi. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Tarifte hamburger ekmeğimi de kendim hazırlayacağım, ancak kolaylık olması açısından hazır hamburger ekmeğini de bu tarifte kullanabilirsiniz. Ben şimdi önce hamuru hazırlamakla başlıyorum. Bunun için 3,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket instant maya, 1 tane yumurta, 1 su bardağı ılık su ve yarım su bardağı ılık sütü mutfak şefine alarak hamuru yoğurmaya başlayalım. Mutfak şefiyle hazırlamanın elle yoğurmaktan farkı yok. Bazen makineyle kullanımda merak ediliyor. O yüzden bu defa mutfak şefiyle hamuru hazırlıyorum. Dilerseniz her zaman yaptığımız gibi kuru malzemelerin ortasını havuz gibi açıp sıvıları ekledikten sonra elimizle hamuru yoğurabiliriz. Toparladığımız hamurun üzerini kapatarak ılık bir ortamda 30 dakika boyunca mayalanması için bekleyelim. Mayalanan hamurun önce havasını alalım. Daha sonra un serptiğimiz tezgaha aktaralım. Şöyle hızlıca tekrardan toparlayalım. Ardından hamuru 8 eşit parçaya bölelim ve sırasıyla tüm parçaları beze haline getirelim. Bezeleri pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine dizelim. Üzerlerini örterek 15-20 dakika tepsi mayasına bırakalım. Fırına vermeden önce hamurların tekrar kabarmasını beklerseniz sizin de ekmekleriniz yumuşacık olacaktır. Kabaran hamurların üzerine bir fırça yardımıyla su sürelim. Son olarak üzerlerine bolca susam serpelim. Önceden 180 dereceye ısıttığımız fırında alt üst fansız ayarda 20 dakika boyunca ekmeklerimizi pişmeye bırakalım. Altı üstü güzelce kızardığında ekmeklerimiz hazır demektir. Oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirelim. Diğer taraftan hamburgerin köftesi için kıymaya başka hiçbir şey eklemeden 4'e bölerek top haline getirelim. Kıyma toplarını kızdırdığımız tavaya alalım. Üzerlerine birer parça pişirme kağıdı yerleştirdikten sonra bir spatula veya ağırlık olarak kullanabileceğiniz herhangi bir aparatla kıymalar dümdüz oluncaya kadar bastıralım. Ben havanımın tokmağını kullanıyorum. Siz de benzer bir mutfak aracını bu işlem için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Köfteleri ezerek şekillendirdikten sonra kağıtları kaldıralım. Damak tadımıza göre tuz ve karabiberle lezzetlendirip köftelerimizi arkalı önlü çevirerek pişirelim. Ben şu anda köftelerimin önce 2 tanesini pişiriyorum. Daha sonra diğer ikisini pişireceğim. Yeterince büyük bir tavanız varsa hepsini bir defada da pişirebilirsiniz. Köftelerin her iki tarafı da kızardığında birinin üzerine burger peyniri yerleştirelim. Diğer köfteyi üzerine kapatalım. Peynir erimeye başladığında köftemizi tavadan alabiliriz. Tavada kızarttığımız hamburger ekmeklerinin iç yüzeyine bir kaşık yardımıyla hamburger sosunu güzelce sürelim. Ardından köftelerimizi yerleştirelim. Köftelerin üzerine isteğe bağlı olarak marul, soğan veya domates koyduktan sonra ekmeğin üst tarafına da yine hamburger sosundan sürelim ve üzerine kapatalım. Sos olarak şu anda mayonez, ketçap, doğranmış turşu ve turşu suyunu karıştırarak kullanıyorum. Size de bu sosu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bol malzemeli, dolu dolu, çok lezzetli smash burgerlerimiz artık hazır. Ben tarifteki kıyma miktarını 2 tane hamburgere göre hazırladım. Eğer daha fazla hamburger hazırlamak isterseniz malzeme miktarlarını artırabilirsiniz. Yanında patates kızartmasıyla birlikte servis edebileceğiniz, dışarıda yediklerinizi aratmayacak çok pratik bir hamburger tarifi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şöyle size hamburgerin içinde yakından göstereyim. Dolu dolu nefis bir hamburger hazırlamış olduk. Sizler de evinizde kolaylıkla bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Tarifle ilgili yorumlarınızı, fotoğraflarınızı her zaman bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.